Evet, dalalım bakalım. Halki'nin güzelliklerini, denizaltı güzelliklerini görelim. Şu arka koyda, hemen sabah koştuğumuz koyda plaj var, çok güzel. Kufonisi'nin denizi gibi aynı, çok. Kufonisi'nin denizi gibi aynı. Gerçi bütün her yer güzel adada, havuz gibi gerçekten. Oraya gidiyoruz Emreciğimle. Plaja. Orada şey, tabi kumlu plaj var. Bir de bizim kızların maçı var, voleybol maçı. İtalya Türkiye. Onu izleyeceğiz orada. Oraya gidiyoruz. Bu adanın 3 tarafı da, 4 tarafı da harika bir denize sahip. Havuz gibi gerçekten. Biraz yürüyeceğiz. Ne kadar yürüyeceğiz? Bir 200 metre var mı? Yok. 500 metre. Ha, doğru tabii. 500 metre falan yürüyeceğiz. Benim sırtımda, Aslında adayı da gündüz çekmemiştik. evet. Benim sırtımda şey var. Çanta, peştemaller. Ay, kendime çevir. Peştemaller falan var. Su var. Orada taverna var ama hani biz beach'in şezlonglarına falan yatmayacağız. Gerekirse bir şeyler alırız oradan. Ama genelde gerekmiyor. Çok öğlenleri genelde bir şey yemiyoruz. Hatta Bir hiç şey yemiyoruz. değil mi? Ben para almayı unuttum yanıma. Para ihtiyaç yok ki şu an. Hani Emre belki bir bira bilmem ne içiyor da ben frappe içiyorum. Ama şimdi geç gittiğimiz için bir 2 saat kalıp döneceğiz. Onda da zaten maçı izleyeceğiz. Denize gireriz. Biraz ben güneşlenirim çünkü biraz beyazladım yani. Hayır, sen 1 saat, 1,5 saattir teknede ne yapıyorsun? Güneşleniyorum. O zaman şey ne? Bu da Emre'nin tarzı.
Koltuk Teşekkürler. koltuk taşıma tarzı. Şey olunca erkeklerin hep böyle bir çocuk olsaydı mesela şu an sen bir de bebek arabası ya da bir puset, koltuklar, ondan sonra bir şemsiye. Biledi. Aa yine biledi. We are going to beach. Ya işte bunlar da öyle. You want I drive you? Huh? I drive you to motorbike. Yok be, gerek yok. No thank you. I understand. Yes. Understand Turkish. You going beach? Yeah, yeah. Enjoy. Thank you. See you. Swim and for us. See you again. See you. Maybe tomorrow. I drive you. Yeah, I'll bring your Okay. motorbike. Okay. Anytime. What is the point? Bileti bize şey diyor. Geldiğimiz günden beri. Biz Rodos'a gideceğiz dedik, işte tekneyi bırakacağız. Tekneyi bırakıp bir 4 günlüğüne Paris'e gidip geleceğiz. Rodos'tan bineceğiz uçağa. Tekneyi bırakacağız dedik. Diyor ki bırakma diyor. Tekneyi diyor buraya koy diyor. Benim arabayı alın diyor. Gidin şeye Rodos'a. Biraz diyor gezin. Arabayı oraya bırakın. Araba geliyor şimdi. Arabayı bırakın oraya diyor. Uçağa binin. Geldiğinizde de arabayla dönersiniz diyor. Dedik yok öyle bir şey yapmayalım. 4 gün yokuz çünkü. Adamın arabası lazım olur yani. Elektrikli motosikleti var. Alın istediğiniz zaman dolaşın. Aynen. geçin, gelin. Bir de elektrikli motosikleti var. Alın diyor gezin adayı. Ama zaten bu adada da gezilecek bir yer yok. Adada Benim tek merak ettiğim yer şu yukarıdaki manastır. ha olabiliyor. Manastır'a Bir de- gidebilir. Bizim bir bu de arada ben- Manastır'a biz 2 ya da 3 sene önce miydi? Ay nefes nefese kaldım, yokuş yürüyoruz. Biz yukarıdaki kaleye yürüdük. Dur bakayım şurada ne var, burada ne var diye biz bir çıktık kaleye. Aslında şöyle Kaleden oldu. aşağı bir baktık. Biz o yolu manastıra gider miyiz diye asfaltta bayağı bir yürüdük. Sabahtı. Sonra inerken o yoldan dağın tepesine doğru çıktık. Hı hı. İnerken de Ceren'e ben dedim gel şu kaleye çıkalım. Yok ben çıkmam. Ben dedi. çıkmam falan Bir demişim. ben kısım gidelim hatırlıyorum. dedim ben. Ondan sonra hadi azıcık daha, hadi azıcık daha diye. O zaman diye, dur ben diye. gidiyorum dedi. Ben onu tek bırakır mıyım? Sonra ben de arkasından. Ama çok güzel bir yoldu bu Çok arada. güzeldi evet. Ama Ve kalenin o tepesi kadar de çok güzeldi. o kadar yürüdük ki yani buradan şu an kale nasıl görünüyor biliyor musunuz? Harbiden nokta kadar bak Bir dur. Şunları bir çeksene. Akşam geleceğim. Akşamüstü. Emre bu arada bunları hani toplamıyor, çorlamıyor. Hani öyle yanlış anlamayın. Emre yolda yürürken Bunlar benim üstüme Emre'nin düşüyor. üstüne düşüyor yani. Bunu benim bir öğrencim buldu. O dedi ki niye Bunlar dedi. çok güzel. Hepsi pembe olmuş. Bak Vallahi bakışmaya büyük bak. büyük bir de Aşkla bakıyor ya. böyle. Efsane ya. Bu Bugün arada ama yediğim saçlar ne bir şey güzel. diyeyim mi? Saçlar mükemmel. Teşekkürler. Hemen kafasını çevirdi. Sabah yedim bak kahvaltı bile etmedin. Rodos'a evet. Bu arada meyve bayağı tutuyor. Ben sabah uyandık Emre'yle. Ne kadar? 51 saate yakın yürü koş yaptık. Bir de bu adada neredeyse harbiden düz yol yok yani. Her yer yokuş. Ağaç yok, gölge yok. Doğru düzgün yürü koştan sonra geldik. Hiç acıkmadım. Kahve Selam. içtik. Dur gel kenara. Kahve içtik. Sonra o meyveden Emre kesti. O meyveden de ben herhalde 5-6 tane yedim. İkimiz de öyle. Sonra ben doydum yani o meyveyle. Bayağı tok tuttu. Bu da adanın tek taksisi galiba Evet ya. çünkü hep aynı adam Aynen, kullanıyor değil mi? evet. 7 kere gördük hep aynı adam vardı Hı. taksi. Burası okul. Basketbol sahası. Akşam yemekten sonra yürüyorduk. Bu evin önünde küçük bir köpek var. Sandalyenin üstünde oturuyordu. Aynen ben dedim ki Emre sevelim mi? Öyle küçücük bir köpek sandalyenin üstünde oturuyor. Köpek hırlayarak bir havladı üstümüze doğru. Benim terlik ayağımdan kayıyordu. Ter boşaldı ve ayağıma zınk diye oturdu terlik. Anında yani bu kadar hızlı olamaz gerçekten. Ceren bak okulu çeksene. Ha okulu çekeyim buradaki okul. Çok tatlı. Çok güzel görünüyor. Önünde de aşağıda hemen şey var. Basket var. sahası, voleybol sahası falan. Çok güzel ama çok bakımlı.
Yeniliyorlar. Yeniliyorlar da. Santorini'de de şöyle bir şey başımıza geldi. Onu çekemedik. Böyle tepeli bir yerdeydik. Zaten aşağıda olmamız mümkün değil. Her şey yukarıda. Neyse. Araba geliyor, hızlı geliyor. Dikkat et. Neyse, Santorini'de ben bir tane elbiseyle gittim oraya. Bir tane de böyle ince triko bir plaj elbisesi gibi bir şey götürdüm yanıma. Çünkü dedim sıcaktan daralırsam onu giyerim. Ki zaten öyle oldu. Çok sıcaktı hava. Çok da o gün böyle hava rüzgarlı da değildi. Böyle bastı yani. Neyse. Zaten içimde bikinim vardı. Bir tane evin önüne yanaştık Emre'yle. Emre de o anda drone falan çekmişti. Böyle elimizde bir ton eşyalar vardır. Onun kutusu, çantası bilmem nesi var. Sonra ay ne kadar güzel baksana rengi. Sonra ben bir evin önünde böyle üstümü değiştirirken evin bahçesinden bir tane köpek çıktı. Neydi onun modeli? Modeli yalnız. Bilmiyorum ama gene ufacık bir Şey ya işte bu yani. kıvırcık poodle'ların beyazları var ya. Ne diyorlardı? Terrier bir şey. Tam Neydi? önemli değil. Öyle bir şey yani, Ufacık bir neyse. işte yani. Ufacık küçük bir köpek. Nasıl havlıyor mu? Nasıl havlıyor? Yani bahçeyi koruyor ya. Sonra biz bir şey yapmıyoruz. Köpeğe yanaşmıyoruz bile. Biz kapının önünde giyiniyoruz sadece. Ben üstümü değiştiriyorum yani. Ondan sonra köpek gitti. Biz dedik ki ha iyi bari gitti falan dedik. İçeriden 2 tane daha aynısından çağırdı arkadaşlarını. 3 tane. 3 tane var ya. Birden nasıl bizim Ne, üstümüze nasıl? geliyorlar? Bütün herkes sokakta bize bakıyor. Hani biz şey konumundayız orada. Sanki eve bir zarar vereceğiz de koluma. Bu da evin dışındayız ha. Evin dışında sanki eve zarar vereceğiz. O köpekler nasıl havlıyor? Ben orada bir giyinmem var. Hatırlıyor musun? Elim ayağıma dolaştı. Emre'nin elinde bir sürü şey. Yok drone'dur, yok bilmem nedir, çantadır, ıvır zıvırdır. Ceren bak kale buradan güzel görünüyor. Nereye çıkmışız buradan bak bir göstersene. Göstereyim. Şu bir gün yürüyerek kaç kilo verdiğimiz yol. Görünüyor mu bilmiyorum ama şurada bir yokuş görüyor musunuz? O yokuştan buradan tırmandık. Kale nerede biliyor musunuz? Kale, parmağım nerede? Parmağımı göremiyorum. Kale tam şu uçta. Tam şurası kale. O kadar minik görünüyor. O kadar tırmandık ki. Aşağı inerken biz o gün bittik farkında mısın? Hatırlıyor musun? O gün pilimiz Bugün bitmişti. yoktuk. O gün biz harbiden yoğduk yani. Babam diyor ya ben yoğum. Ben yoğum. Ben yoğum. Vallahi o gün perişan olduk ya. Ama öncesinde Aslında biz oraya şey diye çıktık öyle yürüyüş olsun diye. Sonra kaleyi gördük. tepeye çıktıydık bir de. Evet yani şöyle oldu bu arada. Sonra kaleye çıktık. Sonra kaleden indik. Kalenin orada da ilginç bir kafe falan vardı yani. Yaşam eskiden oradaymış aslında. Bayağı evler falan var ama tabii hepsi harabe. Kafe değil bakkal Bakkal vardı. vardı. O harabe evlerin arasında bir tane bakkal vardı. Çok şaşırdık hatta. Sonra o zaman şey vardı galiba. O Meryem Ana'nın göğe yükselişi kutlanacağı bir zaman mıydı hatırlamıyorum. 15 Ağustos. 15 Ağustos herhalde o zamandı. Tabii biz o zaman bilmiyorduk. Biz kaleden indikten sonra dediler ki arka tarafta bir manastır var. Orada çok güzel kutlamalar yapılıyor. Hatta Batuhan da buradaydı değil mi? Yok. Batuhan buradaydı aşkım. Öyle- Manastıra öyle gidecektik miydi? ya sıraya girdik Aa, aşağıda. doğru, aşağıda otobüs Sonra sırasına biz girdik, neyse doğru. biz dedik ki abi manastıra gidelim şey dediler. Oraları süslüyorlar. Ondan sonra bütün Sabaha kadar eğlence var. Keçi çevriliyor. keçi çevrilecek. Bir Yeniyor, sürü papaz içiliyor. geldi Hani diğer adalardan. Festival diyor. Böyle özel teknelerle papazlar falan geldi. Şeyler getirdiler onları. Sahil güvenlik tekneleri Sahil getirdi. güvenlik falan getirdi. Böyle bayağı ama biz böyle ilk defa görüyoruz ne mavi oluyor falan. kıyafetliler geldi. Papazlar, Aynen. kardinal bir şey. Aynen. Senin şeyin açık mı? Açık burada. Ha tamam. Ondan sonra biz dedik iyi o zaman biz de şey yapalım. Mangal yanıyor. Kalesfera. Oo balıklar var. Ne güzel. Süper. You are not Italian, are you? Çok güzel değil mi? Ya Turkish. Hatta merhaba. Merhaba. From where? İstanbul. Istanbul. Hı-hı. Very nice. And you are? I am from here, Eh, but I live in Rodos. Süper. Kalispera. Ya bon appetit. Sonra Türkçe biliyorlardı bu arada çok güzel falan dedi. He? Çok güzel falan dedi. Ha, Direkt, merhaba dedi adam. Ama sen Turkey demeden önce dedi. Önce o Türkçe konuştuğumuz anda da herhalde. Ha, anladım. Anlıyorlar çok ilginç. Neyse
Niye ilginç olsun, komşuyuz sonuçta. Kardeşiz. Kardeş. Kardeş diyorlar. Kardeş diyorlar. Sonra biz dedik ki yukarıdaki manastırı süsüyorlar falan deyince buraya kadar geldik bir de manastıra yürüyelim o zaman dedik. Neyse biz manastıra doğru yürüdük. Manastır bayağı uzaktaymış. Dediler ki sizin bu bulunduğunuz noktadan yani kaleden biz atıyorum 1 kilometre daha yukarı çıktık ve hep yokuş çıkıyoruz. Sürekli rampa. 6-7 kilometre He daha değil. aynen. Sonra dediler ki hayır 3 kilometre. Buradan 3 kilometre daha Şu ileride. tepenin arkasındaymış Evet işte. biz dedik ki biz artık yürüyemeyeceğiz. Özellikle ben Tepe yani daha. daha aynen şuranın da arkasında dediler. O kadar sıcak ki Ağustos sıcağı, gram rüzgar yok. Ondan sonra ama kalenin manzarası mükemmeldi. Arka taraftaki koy çok güzeldi. Sonra biz çok konuştum. Dedik ki biz artık yürüyemeyeceğiz. Neyse akşam zaten dediler otobüs kalkacak. Araba taşıyacak. Arabayla insanları yukarı taşıyacaklar falan. Neyse biz akşam yemeğimizi yedik. Bu kardeşim vardı işte Batuhan. Emre ben üçümüzüz. Emre'nin biraz uykusu geldi. Ondan sonra o eğlenceler de herhalde biraz geç başlayacaktı. Aşağıda bütün gençler ada nasıl kalabalık. Başka adalardan da gelen olmuş. Emre nereden ineceğiz? Başka adalardan da aynen. Başka adalardan da gelen olmuş. Ada ağzına kadar dolu. Hiç o adayı o kadar kalabalık görmemiştik. Bundan sonra Minibüsler çıkıyor yukarı. aynen Emre restoranda oturdu. Biz yemek bitimine yakın kardeşimle gittik Batu'yla. Girdik. Sıraya girdik. Allah'ım sıra bitmiyor. Arabalar geliyor, insanları alıyor, gidiyor, yukarıya taşıyor, tekrar geliyor. Atıyorum böyle 3-5 araba var ama aşağıdaki sıra inanamazsınız. Ekmek kuyruğu gibi. Herkes oraya gidiyor. Sonra Emre'nin uykusu geldi. Biz dedik yani biz de gitmeyelim. Ne olduğunu da bilmiyorum. Nasıl döneceğiz, ne yapacağız. Biz de gitmemiştik ama ben şu an tabii oraya gitmediğime pişmanım. Bir gün yine böyle bir 15 Ağustos'ta Meryem Ana kutlamalarında buraya denk gelirsek oraya kesin gitmek isterim yani. Öyle bir şeydim. Şimdi denize geldik. Bu kadar konuşa plaja geldik. Ya burayı da bak. Çekeyim aynen. Burası da böyle yukarıda şezlonglar var. Şezlongların tanesi 15 euroymuş. Sabah koşarken gördük. 2 şezlong bir şemsiye 15 Ha, euro. 2 şezlong bir şemsiye mi 15 euro? Ha, o zaman iyiymiş fiyat. Çok yüksek değil. Ama genelde bu bedava oluyor. Genelde bedava oluyor ama hatta bence 1 Eylül itibariyle her yerde bedava olmalı. Artık sezon kapanmış yani. Çok güzel ya. Bak. Burası mükemmel. Yani buraya koyuyorum. Konuşmaya gerek yok, görüyorsunuz. Evet evet koy aşkım. Şunun köşesi ıslanmış. Acaba senin Benden. terin değil mi? Bu kadar. Kolay. Büyük. Evet. Nasıl buldun plajı? Plaj güzel. Ay Nurhan. Plaj zaten o yüzden plaj diyorum. Plaj. Baksanıza. Deniz mükemmel. Gerçekten mükemmel. Ama Nurhan komiklikten değil yani. Nurhan gerçekten plaj diyor. Çekiyor musun Ayla? Evet aşkım. Şunu içine sıkıştırsana. Ben şu denizin içini bir çekeceğim. Denizin mükemmel görünüyor. Ay kum o kadar yumuşak ki şeyden daha güzel. Kufanisinden daha yumuşak. Gerçekten pamuk gibi. Ve yani git git derin değil. Mükemmel. Bu arada teknelerin bağlandığı yerde acayip bir rüzgar var. Kum var ya, kufonisi'den daha yumuşak. Pamuk gibi, aynen. Orası biraz sertti, hatırlıyor musun? Ay. Gidiyorum ben. Hoşça kalın. Emre inanamayacaksın güzelliğine. Nasıl? Hani kufonisi daha değil mi? Sertti böyle. Ama
Ama Kufonis'in kumu sert. Akıllı'nın kumu daha yumuşak. Onu söylüyorum. Orada şey bile şemsiye İşte bile onu söylüyorum. çıkamıyor Burası daha diye. yumuşak. Suyun içi de öyle pamuk gibi ve suyun sıcaklığı da Ama çok. Kufonis'in rengi daha güzel. Onun kumu daha beyaz çünkü. Ha, kumun renginden doğru. Aynen. Siyah taş koyarsan siyah deniz olur. Anladın mı? Çok açılma. Emre. Halki'nin ara sokakları. Renkli evleri. Burası biraz İtalyan mimarisiyle yapılmış evler. Yani diğer adaya benzemiyor, adalara benzemiyor. Diğer adaların birçoğu hep beyaz evler ve mavi çerçeveler, mavi kapılar. Burası öyle değil. Burası simi gibi. Renkli evler. Yine renkli pencerelerle dolu. Evler beyazsa Yunan Mimarisi. Evler renkli ise İtalyan. Bir de üstleri böyle üçgen. Üçgen üçgen oluyor. Olursa, aha. Bakın teyzeler kokuş kokuş. Bayılıyorum böyle bakımlı insanlara. Güzel güzel giyinip süsleniyorlar. Ceren, burada papaz oturmuyor muydu? Ha olabilir. Şu yol nereye iniyordu acaba? Bakın mavi ne güzel. Şey çok güzel böyle zıt alakasız renkler yapıyorlar pencerelerle binaların renkleri. Aşırı güzel duruyor. Ay kaktüs sevenlere gelsin. Ben bayılıyorum. Burada baksana paletten koltuk yapmışlar. Evet. Çok mümkün demek ki. Seversin fıstık yeşil. Ay çok güzel. Renk harika. Bu sokaktan insek ya. Sen sığar mısın bilmiyorum koltuklara da. Evet. Çok daha bir şey. Diyorum ya koltuklar var sağ sol. Nereye çıktık merak ediyorum. Köy meydanına. Yani bizim balıkçıların şirin temizlediği yere çıkıyoruz. Ayak dikkat et bassın yere aşkım burası yine şey. Taşlı yol. Buradan gel. Oradan mı gideyim? Gideyim. Bu da pembe bina. Çok tatlı ya. Pes pembe. Ay çok güzelmiş burası ya. Ha gel burada inelim bak. Ben önden geçeyim mi aşkım? Ha. Aha geldik zaten. İşte o köy meydanı. İyi baksana şuraya ya, müthiş. Köy meydanı, er meydanı. Burası da mavi ev. Yani gerçekten her renk evin olması, fıstık yeşili dahil. Sabahları bu ağacın altında buranın balıkçıları her sabah karides ayıklıyor, karides temizliyor. Fix. Bizim o yediğimiz işte Halki karidesi. olanlar. Onları Bu böyle arada o fıstığın halki yağda- karidesi, o minik minik kızartılmış olan var ya böyle çıtır çıtır yiyorsunuz kabuğuyla, kuyruğuyla falan. O karides simide de var. O da simi karidesi diye geçiyor. Hani oraya giderseniz onun tadına muhakkak bakın.
Ben bira sevmiyorum ama Emre birayla çok iyi gittiğini söylüyor. Bak şuranın denizine inanamıyorum ya gerçekten. Geçen videoda da bunu söylemişim galiba geçen sene. Geçtiğimiz 20 videoda hep bunu söylüyorsun aşkım. Hayır daha söylemedim bir dakika. Şeyi söyleyeceğim. Sanki deniz çekilmiş Denizi çamaşır suyu. boşaltmışlar. Aynen denizi boşaltmışlar. Çamaşır suyuyla yıkamışlar. Tekrar su doldurmuşlar gibi. Mümkün mü ya? Biri bana bunu açıklasın. Açıklayın. Ama en güzel evler gerçekten şu deniz kenarında. Karşıda Ay bu tekne ne güzelmiş. Bu var mıydı Emre? He? Geldiğimizden beri var mıydı bu tekne? vardı ya. Çok güzel ya. He. Öf müthiş. En güzel saat. Çok güzel.